Şimdi iki yarım motifimi birleştireceğim. Bu üstte kalacak. Bu altına denk gelmiş olacak. Öncelikle bir tane zincir çekiyorum. Burada ilk baştaki zincirimin tepesine tığımı batırıyorum. Daha sonra buradan bu ilk trabzanımın tepesinde yukarıdan şöyle ikisinin ortasından yukarıdaki kanadından bir batırıyorum. Bir de altta şuradaki kısma batırıyorum. İpimi bu şekilde çekiyorum. Bir tane zincir yapıyorum ve aynı yere tekrar batıyorum. İplerimi de içinde yürüteceğim. O yüzden kesmedim. Aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Burada hemen yandakine geçiyorum. Üstte kalan bu olacağı için önce buna batıyorum. Bunun tüm kanadına batıyorum. Şu şekilde. Şöyle. Alttakinin de burada ikincisine denk getiriyorum. Ve burada yukarıdan batıyorum. Şuradan batıyorum. İki kanadına denk getiriyorum. Çekiyorum. İkisinden bir çekiyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Burada yine hemen yandakine geçiyorum. Tığımı batırıyorum. Tam tepesinden normal şekilde. Burada da yukarıdaki kanadına batırıyorum. Ve altta şuraya batıyorum. Tığımı ikisinden bir çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yandakine geçiyorum. Tam batıyorum. Burada diğerinin tepesinden batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. İplerimi artık yürütmüyorum. Şöyle arkaya çekeyim. Oradan keseceğim. Burada diğerine geçiyorum. Normal batıyorum. Alttakinin şöyle ortasından ve onun hemen altındaki şuradan tığımı geçiriyorum ve ikisini birlikte çekip bir tane sık iğne yapıyorum. Buradan hemen yandakine normal batıyorum. Alttaki motifimin tepesinden böyle yukarıdaki kanadına tığım batırıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Burada normal batıyorum. Alttakinin böyle üzerine batıyorum. Ve ikisini birlikte çekip bir sık iğne yapıyorum. Yani görüntüm şu şekilde olmuş oldu. Ütüleyince daha net belli olacak. Bu bunun üzerine gelmiş oldu. Bu şekilde şu kısma kadar gelelim. Boşluğumun olduğu köşeye geldim. Burada yine bunun boşluğuna batıyorum ve karşıdaki zincirin şöyle ortasına şu şekilde gözüküyor mu? Şuraya batıyorum ve ipimi ikisinden bir çekip bir sık iğne yapıyorum. Modelim böyle oldu. Yanına artık bunu koyacağım. Şu tarafına denk gelecek ve bu yine üstte olacak. Devam ediyorum. Buraya yine tekrar batıyorum. Burada ortayı denk getiriyorum. Şurada zincirin olduğu yeri, köşeyi ortaya bu şekilde üstten batıp ikisini birlikte çekip bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine şuraya tığımı normal bir şekilde batırıyorum ve bunun üstteki kanadına böyle batırıp ipimi çekiyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yine yanındakine tığımı batırıyorum. Üstteki kanadına böyle alttakinin çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Normal batırıyorum yandakine. Hemen yanındakinin üst kanadından batırıyorum. İkisini birlikte çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yani sık iğnelerinizi biraz gevşek yaparsanız daha rahat olacak. Benim elim maalesef çok sıkı. O yüzden biraz sıkıntılı oluyor.
Burada yandakine geçiyorum. Tığımı batırıyorum. Alttakinin üst kanadına batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yine yandakine geçiyorum. Bunun üst kanadına batıyorum. Böyle ikisini bir çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine köşe noktamıza kadar gelelim. Köşe noktama geldim. Burada en son trabzanım kaldı. Trabzanımı tepesine normal olarak batıyorum ve burada köşe noktamda ortadaki zincirin böyle ortasına tığımı geçiriyorum ve ikisini birlikte çekip bir sık iğne yapıyorum. Burada yine yanına şurasına yarım motif gelecek. Yarım motif yine tam motifimizin üzerine gelecek bu şekilde. Önce buna batacağız. O yüzden burada ilk zincirimin üzerine tığımı böyle düz olarak alıyorum motifime. Tığımı ilk zincirimin tepesine batırıyorum. Bu şekilde çeviriyorum. Yine aynı noktaya, yani ortadaki boşluğumun zincirimin olduğu yere tığımı geçiriyorum. Şuraya ve ikisini birlikte çekiyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki trabzana geçiyorum. Burada bunun diğer motifimin şöyle iki kanadını alıyorum. Önden şuradan batıyorum. İki kanadını alıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Yine burada yanındakine geçiyorum. Karşıdakinin böyle iki kanadını alıyorum. Üst kanadına bir tane sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde yapıyorum. Ve bu kısmı da köşe noktasına kadar devam ettirerek geliyorum. Yine köşe kısmıma geldim. Burada boşluğumun ortasına, üstte gelecek modelimin boşluğun ortasına batıyorum. Altta gelecek olanın zincirine şu şekilde, şurada zinciri var, ortadan tığım ipimi şöyle alıyorum, ortadan geçiriyorum ikisini birlikte ve bir sık iğne yapıyorum. Ben burada yana yarım motif denk gelecek yine. Bu yarım motif altta kalacak. Bunu üste koyacağız. Bu şekilde ipimi doluyorum. Bunun yine aynı noktasına batıyorum. Yarım motifimi alıyorum. Köşe noktasına geliyorum. Köşe noktasında zincirimin olduğu yere bu şekilde yine şuraya üstten batıyorum ve tığımı ikisini birlikte çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki noktaya geliyorum. Buraya batıyorum. Altta kalacak olanın böyle üstten iki kanadını şöyle alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakini de aynı şekilde yapıyorum. Bu iki motifimi de bu şekilde birleştiriyorum ve ipimi koparıyorum. Evet, ben son birleştirmemi de yaptım. Elimde şu şekilde düzelteyim. Ütüleyince daha düzgün duracaktır. Artık buralara iki tane tam motif gelecek ve bunlar bu şekilde üste gelecek. Bağlamaya başlayalım burayı da. Bir tane zincir çekiyorum öncelikle. Buradan ortadaki köşe noktamdan tığımı geçiriyorum. Bu köşeme geliyorum. İlk baştaki trabzanımın bu şekilde tepesine iki kanadına birden üst kanadıyla birlikte böyle batıyorum. Şöyle iplerimi içinde yürüteceğim. Ben arkada gizlemiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yandakine geçiyorum. Buradan batıyorum. Ve karşıdakinin üst iki kanadına batıyorum. İkisini birlikte geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. Yine yandakine geliyorum. Normal olarak batıyorum. Hemen burada da şöyle alayım. Şu iki üst kanadıma batıyorum ve ikisini birlikte geçiriyorum.
bir tane sık iğne yapıyorum. Burayı da bu şekilde tamamlayarak orta noktamıza kadar gelelim. Orta kısmımıza geldik. Buradan orta kısmıma tığımı batırıyorum. Karşıda, yukarıda denk gelen yere direkt şuraya, ortadaki sık iğnemin tepesine tığımı geçiriyorum ve ikisini birlikte çekip bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki noktaya batıyorum. Burada diğer motifime geçiyorum. Şöyle şu motifime geçiyorum. Buraya ilk denk gelen yere, ortasına, şuraya ilk trabzanımın üzerine batıyorum ve ikisini birlikte çekip bir tane sık iğne yapıyorum. Bunu yine üste denk getireceğiz. Bu altta kalacak, bu üste gelecek. Burada yine üzerine batıyorum. Yanındakini, ikisini birlikte alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Şurayı üstten batıyorum. Böyle bir sık iğne yapıyorum. Üstüne batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine köşe noktamıza kadar gelelim. Köşe noktama geldim. Şu şekilde düzelteyim. Buradan artık orta kısmıma yine batıyorum. Burada yine ortadaki zincirimin tepesine batıyorum. İkisini birlikte çekip bir sık iğne yapıyorum. Burada diğer motifimi alıyorum. Orta kısmına, direkt bunun orta kısmına tığımı geçiriyorum. Hemen yine şuradaki altta kalacak olan motifimin ortadaki zincirine, aynı noktasına tekrar batıyorum ve ikisini birlikte çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yandakine geçiyorum. Buraya ilk trabzanımın tepesine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İkinci trabzanımın tepesine ikisini birlikte çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Orayı biraz sıkı örmüşüm, o yüzden zor oldu. Bu şekilde burayı tamamlıyoruz. Bu orta noktada da yine diğer tarafta yaptığımız gibi birleştirmemizi yapıyoruz. Dönüyoruz tekrar. Burayı da birleştiriyoruz ve burada ipimizi koparıp tekrar buluşuyoruz. Bir tane zincir çektim. Şöyle köşe noktama geldim. Üste gelecek olan tam motifimi aldım. Ortadan tığımı geçirdim. Burada yarım motifimi düz olarak çeviriyorum. Altı gelecek. Böyle yan kısmını ilk trabzanıma batıyorum. Ve zincirimi içerisinden geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen ilk trabzanıma geliyorum. Burada alttakine üstten batıyorum. İki kanadını alıyorum. İpimi geçiriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yine iplerimi içerisinde yürütüyorum. Burada yanındakine geliyorum, batıyorum ve burada hemen 3. trabzanıma üst kanadından batıyorum. İpimi çekip bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine köşe noktasına kadar gelelim. Köşe noktama geldim. Burada ortadaki boşluğumu batıyorum. Alttaki zincirimin tepesine, şuradan tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Dönüyorum. Aynı noktaya batıyorum. Pardon. Burada yine ortaya geliyorum. Zincirimin tepesine, şuradan tepesine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yine bu motifimiz bunun üzerine gelecek. Yandaki ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Hemen yanına geliyorum. İlk trabzanıma üst kanadından iki kanadını alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde bir sık iğne yapıyorum.
Bu şekilde orta noktama kadar geliyorum. Köşe noktama geldim. Buradan buraya batmıyorum. Buraya batmıyorum. Direkt şurada yukarı kanada, yani şuraya, ortadaki kanadıma batıyorum ve burada ortada kenardaki boşluğum olan zincirime ortadan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen burada yanındaki motifime geçiyorum. Burada yine ortaya batmıyorum. Hemen ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Burada alttaki ilk trabzanımın tepesine batıyorum ve iki kanadını alıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yine alttakine böyle iki kanadına batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Alttakinin iki kanadını alıyorum ve bir sık iğne. Burada biraz fazla kanat almışım. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Buradan tekrar yine şuradaki gibi bağlamamı yapıyorum ve buraya da bir tane yarım motif koyuyorum ve ipimi koparıyorum. Motiflerimin birleştirmesini de yaptım. Artık son iki tane yarım motifim kaldı. Onları da bu şekilde sabitleyeceğim. Öncelikle bir tane zincir çekiyorum. Biraz yakınlaştırayım. Bu yine üste denk gelecek. Bunlar altta kalacak. Bu şekilde ilk zincirimin şurada tepesine batıyorum ve burada yine ilk trabzanımı ortadan böyle, şurada göstereyim, böyle geçiriyorum. Zincirimi çekiyorum. Şöyle döndüreyim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzana geçiyorum. Altta ilk denk gelen trabzanımın üzerine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yine bu şekilde birleştirmemi yaparak, bu üstte kalacak şekilde birleştirmemi yaparak orta noktaya kadar gelelim. Orta kısmıma geldim. Burada zincirimin olduğu boşluğa tığımı geçiriyorum. Karşıda, burada ortadaki sık iğnemin tepesinden tığımı geçiriyorum ve ikisini birlikte çekip bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yandaki trabzana batıyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada yandaki ilk trabzanımın tepesine üstten batıyorum ve tığımı çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum ve alttakinin yanındakine üstten batıyorum. Batamıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine köşe noktamıza kadar geliyoruz. Köşe noktama geldim. Burada son trabzanımın üzerine batıyorum. Altta zincirimin, böyle ipten zincirimin tepesine batıyorum ve ipimi çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Diğer motifimi alıyorum. Buradan ilk zincirim var. Zincirimin tepesine batıyorum. Ben burada geliyorum. Ortadaki yine zincirimin biraz önce batmış olduğum yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum. Burada hemen yanındaki ilk trabzanıma yukarıdan
İkisini birlikte çekip bir sık iğne yapıyorum. Yine yanındakine geçiyorum. Bu şekilde yukarıdan alttakine, yukarıdan iki kanadını alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şöyle burayı da bu şekilde, bunun üste gelecek şekilde tamamlıyorum. Orta noktayı yine bu taraftakinin aynısını yapıyorum. Köşeye geliyorum ve artık ipimi koparıyorum. Motif birleştirmem tamamlanıyor. Son birleştirmelerimi de yaptım bu şekilde. Ben ipimi koparmadan hemen bir tane zincir çektim. Biraz yakınlaştırayım. Bir tane zincirimi çektim. Hemen şu en son battığım noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa bir sık iğne daha yapıyorum. Orta noktaya geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne. Yanına bir sık iğne. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum. Yanına geliyorum. Buradaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Yanına geliyorum. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Hemen yanına geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burada ortada yuvarlak kısma denk geldim. Ve çok sıkamamışım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Şu boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her trabzanın olduğu kısma ikişer tane sık iğne, köşelere bir tane, buraya bir tane daha sık iğne yaparak her tarafını sık iğne ile çeviriyorum. Tekrar devam edeyim, şu köşe noktayı da göstereyim size. Trabzanıma geldim, bir sık iğne yaptım, yine bir sık iğne yaptım. Şurada birleştirme zincir noktama geldim, bir sık iğne yaptım. Yanına batıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Hemen şöyle şuradaki boşluğa göz kararına göre ayarlayabilirsiniz aslında, elinize göre. Toplanmamasına dikkat edin sadece. Bu şekilde yandakine denk geliyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Hemen şurada zincirimin olduğu yere geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Orta noktama geldim. Buraya direkt şu köşeye bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her etrafını sık iğne yaparak birer tane, ikişer tane elinizin ayarına göre sık iğne yaparak başlangıç noktamıza kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Burada şuraya hemen bir sık iğne daha yapıyorum. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Tersten ilk sık iğnemin tepesine tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum. Bu şekilde sıkılıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi artık kesiyorum. Evet, modelim bu şekilde oldu. Benim üst kısmıma burası gelecek. Artık bu noktada ütüleyebiliriz. Ütüleme yaparken şuraların düzgün olmasına dikkat edin. Yani buradakiler altta, bunlar üstte kalacaktı ya. O bozulmasın. Diğer türlü olduğunda böyle çirkin bir görüntü oluyor. Burası üst tarafıma denk gelecek. Yani çantanın ağız kısmı olacak. Burası alt kısmı olacak. Alt kısmında 50 tane sık iğne yapmışım. Çantamın arkasını yapmak için de 50 tane zincir çekiyorum ve geliyorum. Çantamın tabanında 50 tane sık iğne saymıştım. Ben 51 tane zincir çektim. Sizin çanta tabanınızda ne kadar sık iğne varsa onun bir sayı fazlasını çekeceksiniz. Bu şekilde 51 tane zincir çektim. İpimi üzerine doluyorum. Buraya değil, bir yanındakine değil, bir yanındakine. Yani 49. zincirimin üzerine böyle ters çeviriyorum. Arkadaki kanadına tığımı batırıyorum. Bir tane
ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanına geçiyorum. Arkadaki kanadına batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Arkadan batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuma kadar geliyorum. Zincirimi de sayıyorum. Toplamda 50 tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Evet, bu şekilde 50 tane ikili trabzanımı yaptım. Alt kısmı da bu şekilde durdu. Gayet güzel durdu. İki tane zincir çekiyorum. İpimi, örgümü ters çeviriyorum. Buraya batmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buraya batmıyorum. Bir yanına batıyorum. Çünkü zincirimi de sayıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Ve yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonumda da burada en sonda bir tane ikili trabzanım var, bir tane de zincirim var. Zincirimin tepesine de batıyorum. Zincirimi sayıyorum. 2 zincir çekip buradaki gibi ters çeviriyorum ve her noktaya ikili trabzan batıyorum. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar örgümü tamamlıyorum. Çantamın arka kısmını bitirdim. Toplamda 23 trabzanım oldu. 23 sıra. Boyu şu şekilde 30 santim boyu oldu. 28,5 santimde eni oldu. Bir sıra sık iğne ördüm kenarlarına. Bu uç noktalarına, yani kenar kısımlarına 3'er tane sık iğne battım. Diğer ön kısmını da bu şekilde ütüledim. Artık model biraz daha çıkıyor. Aynı eşitlikte oldu. Bunun da yine eni 28,5 santim. Boyu da 30 santim olmuş oldu. Şimdi çantamın yan kısımlarını yapmaya geçeceğiz. Çantamın yanları için 21 tane zincir çekiyorum. Burada buraya değil, üçüncüye, yani 19. zincirimi ters çevirip arkadan ipimi üzerine doluyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada ilk zincirimi de sayıyorum. Yani şu kısmı 2 tane zincirim olmuş oluyor. Hemen yanındakine geçiyorum. Buraya da yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Yine çantamın arka kısmında olduğu gibi yan kısımlarında her noktaya birer tane trabzan yaparak 20 tane trabzan elde ederek yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde örüyorum. Evet, çantamın yan kısımlarını yaptım bu şekilde. Ben arkaya birleştirdim. Önü birlikte birleştiririz diye düşündüm. Çantamın yan kısımlarını 67 sıra ikili trabzan olarak ördüm. Bir sıra etrafını sık iğne geçtim. Bu şekilde bu 4 kenara üçer tane sık iğne battım kenarlara. Buraya geldim. 23 sıra ördüm. 23 sıra ördükten sonra, ikili trabzan ördükten sonra 23. ikili trabzanın sonuyla 24. ikili trabzanın başına buraya sık iğne yapacağım yere 3 tane sık iğne yaptım. Buraya geldim. Yine burada 23. ikili trabzanla 24. ikili trabzanın ortasına 3 tane sık iğne yaptım ve ikincisine böyle işaretleyici taktım. Birleştirmem kolay olsun diye. Yan kenarlarımın uzunluğu 86 santim oldu. 86 santim uzunluğu, 11 santimde eni olmuş oldu. Şimdi arka kısmını birleştirmeyi ben yaptım. Ön kısmında birleştirmeyi hep birlikte yapalım. Ön kısım birleştirmemi de bu şekilde yapacağım. İçe gelen kısımlar yanda kalacak. Üste gelen kısımlar üst kısma gelecek. Ben bu şekilde üç kenarını da iğneyle sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde yaklaştırayım. Bu motifim, yani ön kısmım üste gelecek yine. Burada kenarına batıyorum. Burada da yine yapmış olduğum 1, 2 ve 3 tane sık iğnenin ikincisine, üst kanadına tığımı geçiriyorum. Zincirimi içinden çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yandakine geçiyorum.
batıyorum. Hemen arkadakinin üst kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yandakine geçiyorum. Üst kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yandakine geçiyorum. Üst kanadına batıyorum. Arkadakine bir sık iğne yapıyorum. Yandakine ilk buna batıyorum. Normal olarak arkadakinin üst kanadına batıyorum ve çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Buraya arkadakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Köşe kısma kadar geliyorum. Köşe kısmıma geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Burada öncelikle üsttekine batıyorum. Alttakine 3 tane sık iğne yapmıştık. Bu 3 sık iğnenin ikincisine denk gelmiş oluyor. Bunun üst kanadına batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya, yine aynı arkadan tekrar aynı noktaya batıyorum. 2 sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Ve tekrar arkadan aynı noktaya, artık açılmış oldu zaten. Aynı noktaya batıyorum ve 3. sık iğnemi yapıyorum. Yan tarafına geçiyorum. Öndekine batıyorum. Hemen yanındakine arkadan batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya da yine arkadakine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde köşe noktama kadar birleştirmemi yaparak tamamlıyorum. Yine köşe noktamda 3 tane buradaki sık iğnelerimi 3'er tane sık iğne yapıyorum. Köşeme geliyorum ve burada tekrar buluşalım. Çantamın birleştirmesini de bu şekilde tamamladım. Köşe kısmıma geldim. En son noktama 2 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde hemen yan tarafıma batıyorum. Kaydırmayla bağlıyorum. Yana geçiyorum. Kaydırma yapıyorum. Yanına kaydırma yapıyorum. Yine yanına kaydırma yapıyorum. Bu şekilde her bir noktaya birer tane kaydırma yaparak çantamın ağız kısmını da tamamlıyorum ve çantamı bitiriyorum. Çantamın üst sırasında bu şekilde kaydırma yaparak tamamladım. Şimdi çantamın askısına geçebiliriz. Çanta askım için 7 tane zincir çekeceğiz. Bu şekilde ben biraz ipimi uzun bırakıyorum. Dikiş için kullanacağım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir. Biraz gevşek çekerseniz daha rahat örersiniz. Burada ilkine değil, zincirimi ters çevirdim. Arkadaki kanadına ikincisine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Arkadaki kanadına batıyorum. 2 sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. 3. sık iğnem. Bu şekilde arka kanadına batıyorum. 4. Arka kanadına batıyorum. 5 ve arka kanadına batıyorum. 6. İpimi biraz uzatıyorum. Ters çeviriyorum örgümü. Bu noktayı hemen ilk noktama batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine, ikincisine, yanındakine 3, yanındakine 4, yanındakine 5 ve yanındakine 6. Çeviriyorum aynı noktaya. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çeviriyorum örgümü. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne yapıyorum. Artık modelime geçebilirim. Bu kısmı dikiş için kullanacağım. O yüzden böyle 4 sıra sık iğne ördüm. Modelim için şu örgümü şöyle çeviriyorum. Şöyle çeviriyorum. Denk getiremedim. Buradan hemen şu ilk zincirimin, ilk sık iğnemin tepesine buradan ortadan batıyorum.
Arkadaki kanadını da alıyorum. Bu şekilde ipimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi takıyorum ilk noktama. Bu dönerek öreceğimiz için kaybolabiliyor bazen. Göstermek amacıyla taktım aslında. Birazdan çıkaracağım, zor oluyor bunun örmesi. İkincisine yine ortadan bu şekilde batıyorum. Arkadaki kanadına da batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Buradan ortadan batıyorum. Arkadaki kanadına da batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. 3 oldu. Buradan batıyorum. Arkadaki kanadına da batıyorum. 4. Buradan batıyorum. Arkadaki kanadına da batıyorum. 5. Şunu çıkarayım. Buradan arkadaki kanadına da batıyorum. Şöyle. Şuraya. 6. Hemen burada ilk başladığımız noktaya geçiyorum. Şuraya batıyorum. 1 2 3 buraya ortadan batıyorum. Arkaya batıyorum. 4 buradan batıyorum. Arkadaki kanadına batıyorum. 5 buradan batıyorum. Arkadaki kanadına batıyorum. 6 buradan arkadaki kanadına batıyorum. 1 arkadaki kanadına batarak böyle ortadan 3. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar çanta sapımızı tamamlayacağız. En son bu kısmını da göstereceğim ve artık askımızı bitireceğiz. Çanta askım benim için yeteri uzunluğa geldi. Şuradan itibaren ölçtüm. Yani dikiş kısmını almadım. Ölçümün içerisinde 65 santim oldu toplamda. Böyle başlangıç noktama geldim. Buraya direkt örgümü çeviriyorum burada. İlk noktama bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Üstüne batıyorum. Normal sık iğne yapar gibi. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine. Dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine. Beşinci sık iğnemi. Ve şurada son noktama geliyorum. Buraya da altıncı sık iğnemi yapıyorum. Ters çeviriyorum. İlk noktama bir sık iğne, ikincisine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. 4 5 batamadım. Ve altıncı sık iğnemi örüyorum. Çeviriyorum. Yine aynı şekilde ilkine batıyorum. Bir sık iğne, 2 3 4 5 ve 6. Çeviriyorum. Bu son sıram olacak artık. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun bırakarak dikiş payım için kesiyorum. Bu şekilde 2 tane askı oluşturuyoruz ve çantamızın üzerine dikişimizi yapıyoruz. Dikişimizi şu şekilde yapacağız. Askımızı çantamızın ön kısmından böyle motifimizi, en üstteki motifimizin tam orta noktasına denk getiriyorum. Buraya bir tarafını dikeceğim. Diğer ucunu da buraya dikeceğim. Arkaya da yine aynı şekilde yapmış olduğum diğer sapımı denk getireceğim ve aynı ölçülerde dikeceğim. Dikişimi de yaptıktan sonra çantamızı da ütüleyelim. Çantayı ütülerken şuraya dikkat edelim. Bu üst kısımda kalacağı için şu şekilde bastırırsanız çantanız daha düzgün duracaktır. Çantalarınızı yaptıktan sonra resimlerinizi Instagram üzerinden bekliyorum.